Hocam merhabalar. Merhaba Sinan. Dersimizde PRL 1111 medya teorileri ve iletişim dersine hoş geldiniz. Biz bu dersleri sizlerden alarak bugünlere geldik. Şimdi birinci sınıfları sizle bir araya getirmek ve sizin teori ve pratik konusunda kendi önerilerinizi almak istiyoruz. İlk önce bu dersi 14 hafta boyunca böyle dinleyen bir grup var. Birinci sınıf iletişimciler. Hocam bir iletişimcinin teori bilmesi gerekir mi ve ne işine yarar? Hmm. Tabii, teori derken acaba ne anlıyor öğrencilerimiz, onu çok iyi bilmek lazım. Biz dediğimiz zaman iletişim teorileri diyoruz. Herhalde bilemiyorum hangi kitabı okutuyorsunuz ya da neyi takip ediyorsunuz ama e, böyle halk dilinde kullandığımız hani çok teorik adam ya falan diyoruz ya, teorisi iyi de pratikte iyi değil falan gibi. Bunların tabii eğer teorinin gerçekten ne olduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl üretildiğini bildiğiniz zaman bunları söylemiyoruz. Bizim için hayatta teoriden daha pratik bir şey yok bir iletişimci için. Çünkü teori dediğiniz şey laboratuvarda üretilen yapay bir COVID virüsü değil. Yani böyle bir de şey var ya. Olanı biteni anlayabilmek için kafamızdaki soruları test ettiğimiz ve daha sonra da ilişkileri bir araya getirerek evet bu şey böyle çalışıyormuş. Bununla bunun arasında ilişki varmış. Risk hisseden insanlar gördüğün gibi daha fazla haber okuma ihtiyaçları varmış. Ve bunun arkasında e, belirli bir gündemini daha fazla medyada görülen konuların insanların da beyinlerinde daha fazla yer teşkil ediyormuş gibi şeyleri önceden bilebilmek için teori okumak gerekiyor ki o zaman diye şaşırmayalım. Çünkü e, eğer e, bir takım iletişim kuramlarını yani insan davranışlarının iletişim uyaranları konusunda neler yapabildiğini, neler yapabileceklerini tahmin etmek istiyorsanız ister haberci olun, ister iletişim sanatçısı olun, isterseniz de uygulamalı olarak reklam ve halkla ilişkilerci olun, hayatınızın daha kolaylaştığını, daha netleştiğini ve kaos yaşamayacağınızı düşünürsünüz. Bu tabii şunu da söyleyeyim, teori bildiğiniz zaman biraz da endişeleniyorsunuz yalnız. Çünkü o zaman olacakları görüyorsunuz. Bilmeden yaşamak da daha mı rahat oluyor onu da bilemiyorum. Hani iletişim teorisi cahili kalıp da çünkü önünüze bugün iletişimin teorisi insana yaptıkları, insanın medyayla yaptıkları değişmese bile kitle iletişim araçlarının ya da kitle iletişim aracı diyemediğimiz bireysel kullanıma yönelik araçlarla birlikte 1950'den beri dediğimiz yapılar, public opinion liderler, influencerlara dönüştü. Celebrity'ler influencerlarla karıştı. Ya da bir tek Danla Bilic makyajda e, ne bileyim 2 milyonluk bir medyadan daha etkili kadınlar üzerinde hem satın almalarını yönlendirip hem de makyaj modası yaratabiliyor. Ya da tekstilde. Ya da e, bunun gibi bir yığın mikro ya da makro sosyal medya hesabı zaman içerisinde bizim kaynak güvenilirliği dediğimiz şeyi kendiliğinden oluşturarak başka bir hale gidiyor. O yüzden ama bütün bunları şekillendirebilmek yine medyanın tarihini, medyanın gelişimini, medyadaki teorik bilgiyi bilmek de mümkün. E, Tıpta bile eğer e, bir takım tedavi yöntemlerinin geçmişini bilirseniz o zaman daha iyi aşı bulabiliyorsunuz. Bugün aşıyı bulan insanlar nasıl aşıyı bulmaya çalışıyorlar? Daha önce neler yapmışlar? Proteinlere hangi enzimleri yüklemişler? Şunu yapmışlar deyip bunu buluyorlar. Eğer siz 150 yıl önce insanların enfeksiyondan korunmak için kanı boşalttıklarını ve binlerce adamın öldüğünü bilmezseniz bir tedavi yöntemi olarak hacamata şaşırabilirsiniz. Yani tipik olarak
vücudu enfeksiyondan boşaltma yöntemidir. Yani daha çok okumak, daha çok bilmek her zaman için insanı daha doğru eylemlere hem sanatta hem bilimde hem uygulamada yönlendirirken ama biraz da içini acıtıyor, onu söyleyeyim size. Çünkü dediğim gibi tahmin edilebilir oluyor eylemleriniz. Eylemler ya da dünyanın kaosunu belki daha şekillendirebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, mesela en azından şunu anlayabilirsiniz. Çok kakafonik iletişim. Bir transition dönemini yaşıyoruz, geçiş dönemini yaşıyoruz şu anda. Çünkü radyo çıktı, biz televizyonun çıkışını gördük. Televizyon reklamcılığının ilk örneklerini yaptık. Daha sonra dijital çıktı, dijital reklamcılığın ilk örneklerini yaptık ki hepsinin nasıl yayıldığını ve insanı nasıl değiştirdiğini ve aktif pasif izleyici farklarını görebiliyoruz. Mesela aktif pasifi şu anda öğrencilerimiz ne bu diye düşünüyorsa gidip teori okumaları lazım. Aktif izleyici nedir? Pasif izleyici nedir? Bunun davranışlar karşısındaki yöntemi nedir? 1950'deki çıkmış balıt kuramını, mermi kuramını bilmiyorlarsa mesela ve daha sonra 80'lerde ve 90'larda onun gelişimini bilmiyorlarsa her medyanın ve mesajın insanları robotik olarak etkilediğini düşünüyor olabilirler. O zaman biz ölürdük yani. Şu anda insanlar Covid saçmalığındaki örneğin şuna inanıyor olabilirlerdi. Dün bir haftadır Facebook'ta yayılıyor bu birkaç kişinin şeyiyle. Hiç kimse sokakta ölmüyormuş Türkiye'de, hastanede ölüyormuş çünkü ilaçlardan ölüyormuş. Şimdi o kadar akla yatkın dramatik mesajlar üretiliyor ki ve dramanın ve mesajın ve kaynak güvenilirliğinin önemini bilmiyorsanız her türlü mesaja maruz kalabilirsiniz. Bizim için önemli olan eğer kamu kuruluşuysak, kamu otoritesiysek, tabii kamu otoritesinde bu güvenilirsizliği yayılmasında çok büyük payı var. Siz o zaman bu mesajın nasıl yayılacağını öngörüp açıklama yapıp parazit yapıyorsunuz. Şimdi parazit deyince elimizdeki iletişim modeli, tahmin ediyorum öğrencilerinize anlattığınız hala kaynağın güvenilirliği, mesajın kodlanması, daha sonra bir medyaya konması, kodun açılması ve hedefe ulaşması modeli 100 yıldır geçerli bir model konmuş, hala da geçerli. Ve bu model feedback var bir de. Şimdi bir de feed forward diye bir şey var sadece. Bir feedback var, bir de feed forward. O da feedback. Bir de yanında etkileme için kullandığımız bir model var. O da dikkat çekeceksin, ilgi uyandıracaksın, arzulatacaksın, eyleme geçireceksin. İkisi modeldir. İnsanın zihinsel akışlarını modeller. Bunların hepsi 100 yıldır geçerli. Bir tek bu ikisini bile akıllarına, teori ve modeli farkını anlayabilirlerse o zaman gerçekten iyi iletişimci olma yolunda adım atıyorlardır. Türkiye medya okuryazarlığı konusunda ve medyadaki var olan araştırmalar konusunda, medya özgürlüğü konusunda maalesef karnesi pek iyi durumda değil. Böyle birinci, yani hep böyle skalada 1 ya da 2 puan almış durumda. Bir, toplum nezdinde medya okuryazarlığının bu kadar düşük olması. İki, medyanın yapısı demokrasi için ya da demokrasi konusunda ne kadar etkili? Yani o zaman pardon. Çünkü bizim Bu dersler güzel oluyor böyle kahve de içebiliyoruz ya, çok hoş oluyor her şey yüzden. Medyanın yapısı, medyanın sahiplik yapısı demokrasi açısından çok önemli. Şimdi medya ve demokrasi dediğimiz şey e, bir yönetilen yönetici ilişkisi artı güç kavramı. Bu güç kavramı deyince belki şu anda dinleyen öğrencilerimiz ne işimiz var bizim ya güçle diyebilir ama sonunca insanlar gücü nereden alırlar ona bir bakmak lazım. Yani halkım var benim arkam. Şimdi halk sana o gücü nereden veriyor? Herhangi bir ülkeden bahsediyorum. Demokrasilerde seçime giriyorsunuz, oy alıyorsunuz ve daha sonra da işte başkanlık sistemi var, milletvekillerinin oluştuğu meclis sistemi var. Farklı sistemlerle uygulama yapıyorsunuz. O uygulama yaparken kamunun kaynaklarını kullanıyorsunuz. Ve kamunun kaynaklarını kullanırken de
sadece hani 5 yıl ben ona oy verdim. 5 yılına artık karışmıyorum diye bir şey yok. Hele ki şu anda hiç yok. Şu anda direct demokrasi diye bir şey var. Doğrudan demokrasi. Yani her an insanların belirli kararları oylama ve oylamalara katılma isteği. Farklı bir demokrasi. Onun da nereden geldiğini anlatacağım size. Ama bu power'ı verdiğiniz, ki power'ın kaynakları bazen işte mirastır, bazen paradır, bazen karizmadır, bazen hocalıktır, yani profesörlüktür, bazen sadece ders vermekten geçer, bazen ataerkilliktir, yani ailede. Ama bir power'ın varsa, power ne demektir? Birine bir şey yaptırtma gücü demektir. Birine bir şey yaptırtma gücüne biz power diyoruz yani. Nereden geliyor anne babanın çocuğa bir şey yaptırtma gücü mesela? Ve onu düşünelim şimdi. Hayır, dışarı çıkmayacaksın diyor mesela. Hadi nereden geliyor bu güç? Anlatalım. Diyor ki devlet mesela güç koyuyor. Sen şu yaştasın, dışarı çıkamazsın diyor. Ya da Otorite. baba da aynı şeyi söyleyebiliyor. Şimdi bir devlet mi baba o zaman? Hatta hiçbir yetkisi yok ama 18 yaşında değil mesela. Hadi 18 yaşına kadar yasalar reşitlik diye bir şeyden ve anne babanın velayetinden söz ediyor. 18 yaşını geçti, evdesin, 19 yaşında baban diyor ki çıkmayacaksın. Kavga başlıyor o zaman. Çünkü yasadan gelen otorite dinlenmemeye ve power başka bir hale. Power'ı anlamaları için söylüyorum. O güç kavramını iyi anlarsak, çünkü demokrasideki medyanın rolünü de iyi anlayabiliriz. O yüzden de güç dengesinin kurulması çok önemli. Bu e, oy verilip kamu kaynakları kullanılmaya başlanması ve bizim adımıza ama oy verenler tek değil ki. Oy verenler, yani oy vermeye başlıyorsun, oy vermeye başladıktan sonra ülkeyi yönetmeye başlıyorsun. Birisin %40'la iktidara gelmişsin ama %60 var karşıda. Şimdi sen ben aldım diyemiyorsun. Çünkü kamuoyu dediğin bir şeyi medya oluşturmaya başlıyor. Oluşturması gerekiyor. Yani gündemde bir şeylerin olması lazım. Nedir? Hayvan hakları. Şimdi hayvan hakları konusunda bir karar vermek lazım. Ne var? HES, hidroelektrik santraller. Bir karar verilmesi lazım. Suriye'de savaş. Bir karar verilmesi lazım. Bunlar, oy veren herkes aynı görüşte değil. O zaman medyanın hem kamunun e, yaptıklarını açıkça ortaya koyması, yasalara uygunluğunu tartışması, hem de yapılacaklarla ilgili Kanal İstanbul diyelim ki. Nasıl yapılacak? Faydası nedir? Ne değildir? Deyip bunu kamuoyunda tartışması, ama işte özgürlük budur. Özgürce tartışması gerek. Ama siz tartışan her kesimi etiketlerseniz, tartışan her kesimi aldığınız güçle başka bir hale getirirseniz ya da medyanın sahiplik yapısı hep partizansa, o zaman bu tartışmalar olmuyor sağlıklı bir şekilde ve de sağlıklı tartışmalar bizi sadece ve sadece bir tarafın ya da bir kişinin ya da bir grubun tek başına aldığı ve de hızlı aldığı kararlarla toplumu hataya zorluyor ve bunun bedelini de o toplum uzun dönemli olarak mutsuzluğuyla ödüyor. Bu nedenle e, eğer demokrasi, ki en iyi yöntem değildir, biraz önce söylediğim nedeniyle, ama onun üzerine de bir yöntem yoktur şu anda. Çünkü biraz önce söylediğim şey, yani veriyorsunuz oyu, yarın dünya değişiyor. Şimdi Covid'in çıkacağını dünyadaki hiçbir ülke bilmiyordu. Şu anda belki dünyadaki tüm ülkelerde seçim olsa başka bir dünya oluşacak, başka bir şey olacak. O zaman niye bu 5 yıllar, niye bu 4 yıllar? İnsan aklının bizi getirdiği yer burası. Niye 3 yıl değil mesela? Ya da her yıl seçilsin, oylama yapalım artık. Şimdi bunlar bizim, yani halk olarak tartışacağımız şeylerin olması gerekiyor. Kim karar veriyor ki bunlara? Devlet ne ki? O zaman devleti tartışıyoruz. Halk ne ki? Halk mesela. Halk ne? Bir kişi mi? 5 kişi mi? 10 kişi mi? Kamuoyu ne? Bunların hepsi dil, ki o yüzden iletişim çalışmak çok güzel. Metafor, sözcük, dillendirme, sözcüklerin gücü. Ben herhalde 35. yılıma giriyorum iletişim bilimi çalışmasında diyelim. Hala çok seviyorum alanımı. Bu nedenle çok seviyorum.
Çünkü her gün bir olay çıkıyor ve kendimce kendi bilim dalımızda bunu yorumlamamız mümkün. Ve bizim e, dallarımızda da yıllanmışlık işe yarıyor. Yıllandıkça iyileşiyorsun yani. Seni kolay kolay bir tarafa koyamıyorlar. Kendini güncellediğin sürece. Yani yaşlanmak değil, yani eğer güncellenmezsen yaşlanıyorsun. Bu çağda 20 yaşında yaşlı insan bulabilirsin güncellenmediği için. O yüzden e, toplumlar tabii ve şirketler şu anda dua edelim tüm dünyada tabii çok ciddi bir Covid'den sonra kapitalizm, neoliberalizm, sistem tartışmaları da var ama şu anda bütün dünyada e, dünyayı şirketler kurtarıyor, devletler değil. Buna emin olun. Biraz incelerseniz bu ortaya çıkacak. Çünkü e, yani ister Adam Smith deyin, ister ekonomiyi başka türlü yorumlayın. Sonucunda şu anda bir takım yiyecek, içecek ihtiyaçlarını dünya karşılıyorsa hala doğru yönetilen, hala partizanca yönetilmeyen, hala bir takım güdülerle insanlarına maaş ödeyebilen şirketler tarafından. Bunun başka yöntemi tabii ki var ama o yöntemlerin iyi olmadığını biz 1980'lere kadar biliyoruz yaşayarak. Şimdi aynı dalga yaratılmaya çalışılıyor ama getirilen sistem demokrasi gibi e, yani neoliberalizm de demokrasi gibi bir şey. En iyi yöntem değil ama daha iyisini kimse üretemiyor şu an. Üretemiyor yani. Sadece siz Amerika'ya bakmayın. İşte bunu bile tartışmıyoruz. Finlandiya'ya bakın, Norveç'e bakın. Yani Danimarka'ya bakın, İskandinav ülkelerine bakın. Buralar dünyanın en mutlu insanların yaşadığı. Belki hemen karşı ama intihar ediyorlar. Yani tamam kardeşim yani ya intihar edebilir. Her ülkede insanlar intihar ediyorlar da bir de insanların nasıl yaşadığını, niye mutlu. Kanada'ya bakın. Bunlarda da neoliberalizm uygulanıyor. Sen hemen e, düşmanlaştırılan, simgeleştirilen başka yere bakabiliyorsun. Sen iyi bir sistem getirdiğinde biz hayır mı dedik yani. Getirene welcome. Yani. Ama tüm bunları bile tartışamıyoruz. Tartışmadığımız için bizim tabii öğrencilerimizden beklediğimiz Türkiye'nin çok ciddi sorunu Türkiye'de medya hiçbir zaman için haber medyası sağlıklı yürümedi. Hep partizandı onu da söyleyeyim size. Hep ideoloji üretiyordu. Hiç bilimsel gazetecilik yapanlar tabii ki var ama bir sektörün genel olarak güvenilirliği düşükse ve yanlış uygulamalar bu nedenle de hep inançlarını, görüşlerini bilimsel kanıt diye sunan bir medya olduğu zaman bir yere gidemiyoruz. Çünkü gereksiz yere o zaman medya hele dijitalden sonra marjinalleri çıkararak toplumun %90'ını kapsamadan sadece insanlara işte dini figürleri ya da bir taraftaki daha aykırı fikirleri, daha abuk sabuk işte güğneni, bunlar tabii ki toplumun bir haberi olabilir. Buna itiraz yok yani. Ama bunu ortaya çıkarıp da çok fazla tıklandığı zaman o zaman %90 ki işte teori, sessizlik spirali devreye giriyor. Ve de onları çoğunluk olan görenler, çoğunluk görüyorsunuz. Burada da başka bir şey, Gerber'in kuramı cultivation giriyor. İşte bunları yorumlayabildiğin zaman sen bunu yapmaman lazım ama ne yazık ki doktorlardan beklediğimiz, mühendislerden beklediğimiz, depreme karşı dayanıklı bina yapmıyorlar. Niye doktorlar efendime söyleyeyim kendini güncellemiyorlar derken medya asla ve asla depreme dayanıklı bir haber içeriği üretmiyor. Yani burada metafor kullanıyorum. Ve asla doktorlar kadar kendini güncellemiyor, okumuyor, bakmıyor ve de ahlaki olarak sorumlu. Eğer pilotlar ya da doktorlar medyadaki kadar ahlaksızlık yapsalardı insanların çoğu ölürlerdi. Doktorlar arasında ahlaksızlık var. Böbrek satanlar, ticarileştirenler her meslekte var. Ama yani bir haberi yaparken bu kadar sorumsuz davranan, bile bile yazan hala Covid nedeniyle iki profesör, bu doçent salladılar yani. Yoktur diye düşünün. Salladılar resmen. Ve hala bunlara televizyon programı yaptırarak saygı gösteriyorlar. Bu adamlar daha önce de bir bilim adamı hiçbir konuda bu kadar kesin konuşmaz. Eğer teori gördüğünüz zaman bunun olasılığa dayalı olduğunu da bilirsiniz. Olasılıkla konuşur. Bir olasılık. Efendim Türklerin genleri uygun
demiş de hastalık bulaşmayacakmış dedi adam ya. Ve bu adama hala program yaptırıyorlarsa nokta 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 diyeyim artık. Ne diyeyim? Şimdi Bilmiyorum, pandemide yeterli oldu. Bak, bir soru soruyorsun, bir ders yapıyoruz Aa, ya. hocam harikasınız. Ben Burak hocamdan da genç jenerasyona sorusu varsa bize katılmasını çok arzu ederim. Benim son bir tane daha sizden bilgisini almak istediğim bir konu var. Baktığımızda pandemi dönemine infodemik diye bir kelime geldi. Information'la pandeminin birleşmesi ve pandemi dönemindeki bu bütün bilgi ağına çevirmek için çok ekstra günlerden geçtik. Bu iletişim alanını nasıl etkiledi? Hem iletişimin teknolojide kullanımı hem de hayatımıza entegrasyonuyla. Bir sorumda bir Bir daha söyler misin? Ne etkiledi info, hayatı? infodemik diye bir kelime Evet, türedi. infodemi. Şimdi İnfodemi. bu Tamam. infodemi bizim Pandemiden, yani hayatımızda yanlış bilgi. Biraz önce pandemiden geldi. söylemeye çalıştım ama Evet, anlattıklarım içinde vardı. Söylerim. evet. O yüzden 21. yüzyılda yaşadığımız günle de daha da iletişimin öneminin böyle hayati hale geldiği, artık farkında olduğumuz bir döneme de geldik. Siz 35. yılınızı tamamladınız. Hem bir iletişim bilimcisi olarak aynı zamanda da çok fazla ürün ve üretim yaparak bir kitap eviniz var, televizyon programlarınız var. Aynı zamanda iletişimle ilgili yapılarla da üretim yaparak. 21. yüzyılın iletişimini hocam nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne bekliyor bizi? Şimdi 21. Şöyle söyleyeyim. Daha dün akşam düşünüyordum. 2000 genellikle kuşaklar 10 yılda bir atar. Yani siz e, doğduğunuzdan sonraki 10. yıl sonraki kuşaksınız. Dolayısıyla yani eğer 2010'da doğduysan kuşağın 2020'dir. Mesela 10 yaşındakilere ben Covid-19 kuşağı diyeceğim artık. Çünkü çok farklı olacaklar. Birincisi, okulla ilgileri çok farklı olacak. Tahminen bu iş 2-3 yıl daha süreceğe benziyor. Beyin israfı, istedikleri eğitimi alamıyorlar, evde sıkılıyorlar, dışarı çıkamıyor. Bunların hepsi çok küçük yaşta başlarına geldi. O yaşlardaki hayatlarımızın nasıl etkilendiğini düşünürseniz, bu e, yani şu andaki 10 yaşındaki yaklaşık Türkiye'de herhalde bir 4 milyon, 5 milyon 10 yaşında çocuk vardır. 4-5 milyon çocuk 10 yıl sonra izlemek gerekiyor. Yani ve bunlar 20 10-15 yıl sonra işe girecekler Türkiye'de tamamen ve bunların alışkanlıkları uzaktan, e, daha dokunmadan bir iletişim, mümkün olduğu kadar nefessiz bir iletişim, daha fazla dijital oyun, her şeyi daha yapaya götürebilecekler. Sayısını yani onlardan nasıl etkilenirler değil ama bu bir kuşak olacak yani. 4,5 milyon, 5 milyon kişi e, bir bir hayatı yönlendirecek. Bunu şu anda çok fazla öngöremiyoruz ama e, şuraya geliyorum. Yani dijitalleşmenin tam olarak yerleştiği kuşaklara doğru gidiyor. Artık göç, şu andakiler bile yani 2010 kuşağı şu anda varsa, yani doğduğunuz yıl 2000 ise diyelim ki siz 2010 kuşağısınızdır. Dolayısıyla bunlara da şimdi işte G, Z gibi isimler veriliyor her bir ülkede. Ve de şu ana kadar tamamlanmamıştı dijital. Yani şu anda 2000'de doğanlar bile göçmendiler aslında. Yani hala bazı işleri dijital dışında yapmayı seviyorlardı. Hadi bizim kuşağı bırakalım, biz göçmenin göçmeniyiz. Ama yine de iyi update edip, bak gördüğün gibi bağlanabiliyorum, iyi kullanıyorum. Dijital ne denir ona, projeler yürütüyorum, ajanslara danışmanlık yapıyorum, dijital medya planlaması biliyorum. Bunlar demek ki yaşla ilgili değil bir kere. Bıraksan, çalışsam programlama da yaparım yani. Çünkü bizim bildiğimiz istatistik programlarının tamamında şu anda birazcık çalıştığın zaman hepsi benzer veri tabanı. Yok şimdi
fayton çıktı galiba. Öyle bir şey. Değil mi adı? Ee, Öyle bir program kullanıyorlar. O da bir yazılım programı. Bir dil aslında, bir dil kullanıyorsunuz. Bu dili öğrenmek çok zor bir şey değil. 60 saat kursa gidiyorsun, öğreniyorsun. Doğru. Yazılım. Şimdi kodlama bilgisi, yazılım bilgisi, bunlar teknik şeyler. Televizyonun nasıl olduğunu değil, neyi nasıl kullandığın, iş yapış biçimlerini nasıl değiştirdiğin, iş yapış biçimlerimiz değişti. Ama bununla birlikte de eskiden haber yaparken bir denetim mekanizması vardı, değil mi? Yani çünkü bir huni vardı. Editörün şeyi, şusu, busu derken en azından gelen haberin bir edit mekanizmasıyla bir medyanın üzerine koyduğun zaman medya arayüzü oluşturuyor. Şimdi böyle bir şey yok. O yüzden de büyük veri dediğiniz şey teorisiz bir şekilde insanların e, görüşünü değiştirebiliyor. Şimdi bütün atasözleri doğrudur. Mesela 40 kere söylersen olur. Şimdi medya ne oluyor? Bir yerden e, sosyal medya ya da dijitalden bir şeyi farklı insanlardan duyduğun zaman gerçek zannediyorsun ki işte Baudrillard'ın hiper gerçeklik dediği onun üstünde bir dünyayı yaratabiliyor dijital. Yani kanıtlanmamış bilgileri insanlar görerek çok gördükleri için, frekansı yüksek gördükleri için, kaynağın güvenilirliğine bakmadan, word of mouth'la yazarak, şu anda WhatsApp bunları yaymanın neredeyse %60-70 yolu. Yani bir mesaj bir gecede sabaha kadar herhangi bir mecradan daha çabuk WhatsApp gruplarında yayılabiliyor. Yani networkler, şebekeler, Facebook gruplarıyla kendini yeniden üretebiliyor. Başka bir dünya kuruluyor. Ama bir şey değişmiyor. O da şu, dediğim gibi bu bizi e, fake haberlerin, fake şeylerin çokluğuna götürüyor. Bunun yanı sıra tabii botlar, bunları bilerek yapanlar. Biz çocukluğumuzda ne yapıyorduk? En fazla karşıdaki komşunun ne bileyim elma bahçesine dalıp elma yiyorduk. Ya da ne bileyim kızların arkasından laf atıyorduk. Ya da karşı komşunun bilmem ne musluğunu açık bırakıyorduk. Şimdi ise trollük yapıyor gençler. Yani o çoğu troll 15-16 yaşında liseliler ve diyor ki ya şu haberi şuraya yayarsam bak ne yapacağım deyip ne yaptığını da bilmeyen bir 12-18 yaş grubunun sosyalleşirken çok iyi bildikleri sistemlerle e, dünyayı deniyorlar neredeyse. Yani böyle filmler var biliyorsunuz. Dünya Savaşı'na yol açacak işte kodlamalar Lütfen var. kusura bakma. Ne dediğini duyamadım. Kim? Bu bir Siri. 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 Evet, gördüğünüz gibi bu da yapay Siri de zeka. dinliyor. Burada Sonucunda kafası karıştı Siri'nin. yapay iyi ki Siri'nin kafası karıştı. Yani Siri dediğimiz şeyler bizde daha çok şu anda Amazon'un çıkarttığı gibi mesela Amazon, 2 hafta önce New York'taydım. Amazon Go'dan alışveriş yaptım. Girdim. Hiç Amazon hesabımdan beacon'lar var yukarıda. E, Raftan aldım çıktım. Ne para ödedim ne bir şey yaptım. Şimdi bu teknoloji faturada hesabıma geldi. E, Kişisel yapay zekalarla bu haberleri taramak mümkün olacak ki şu anda da bir yan şey onu yapıp günlük bize gündem gönderiyor mesela. En son Aposto diye Koç Üniversitesi'nden gençler bir app yaptılar ve bu app'te gördüğünüz gibi son derece yakından takip edebiliyorsunuz. Bunun e, yani insanları Türkiye'de şöyle bir şey var. Çok yanlış bir şey. Yaşlı ve genç diye ayrıştırıyoruz ve gençlerin daha bilgili, daha bu işlere yatkın olduğu düşünme. Bununla hiç bilgisi yok. Yani bunu unutun. Yani o yüzden rakibiniz bütün insanlık artık. Eğer dijital işler, bu tür işlere doğmak falan gerekmiyor. Bu dönemi geçiyoruz şimdi. Bunlarla ilgili olmak, yapmak gerekiyor. Bu kişisel yapay zekalarla biraz önce dediğimiz haberler önünüze doğru ya da yanlış ve teyit edilmiş olarak gelebilirse e, bu tür e, dediğim gibi influencer'ı, celebrity'si, kamuoyu lideri değişmiş ama bir yıl bilginin aktığı, doğru yanlış aktığı bir sistemdeyiz şu anda ama hala klasik ve geleneksel medyada bir taraftan haber yapmaya, satmaya, yani New York Times hala okunuyor ve iyi haber yaptığını düşünüyorum ben. Kendi tabii ülkesinin
standartları açısından ve buna para verip abone oluyorsunuz. Ekonomist. Türkiye'de hangi mecraya öğrencilerimiz düşünsünler para verip okurlar aylık? Maalesef çok kötü bir eksiklik hissediyoruz. Hayatımızda dergi kalmadı o anlamda. Hani Ben bahsettiğim. dergilik üyesiyim. Türksel bütün dergileri bedava okuyabiliyorum elektronik olarak. E, Elektronik dergi okuyabilirsiniz iPad'inizden ama bunu para olarak verip almak istemiyorsanız bir değer üretemiyor demektir. Çünkü her şey zaten yeteri kadar varsa senin haberde derinliğine bir şeyler yapman ve farklı yapman gerekir. Ben hem New York Times'a hem Economist'e hem Harvard Business Review'a hala aylık 50 lira 60 lira vererek cep telefonundan okur haldeyim. Demek ki bir değer üretebiliyorlar bu anlamda. İşte bireysellik, özgürlük, tabii ki birçok fikrin tartışılması önemli. Fakat bizim koruyucumuz var. O yüzden şimdi çok endişeleniyor bazı insanlar. Ya evet çok geliyor, çok bilgi var, çok evet over communication, çok bilgi. Nereden geldiği bilgi ya mahvolduk değil. Çünkü insan beynine güveneceksiniz. Bu da yine teoriye gidiyor. Hala insanın anlama yeteneğini bir tarafa bırakalım. Duyuları aynı. Görüyor, duyuyor, kokluyor, tadıyor, dokunuyor. Başka bir şey var mı? Bunlar değişti mi? Değişmedi. Tamam. Bu tarafta insan aynı. Sen sadece onun beynine daha fazla mesaj veriyorsun. Bunda kaynak yok. Bu onun aklının olmadığını göstermiyor. Eğitimine göre, zekasına göre eğer şu anda konuşmaları ona yapar, öğretir. Biraz önce medya okuryazarlığından bahsettim. Biz mış gibi yapıyoruz, öğretmiyoruz. İkna nedir? Medya nasıl çalışır? Sosyal medya nasıl çalışır? Her gördüğümüz şeye inanacak mıyız? Bunları olmadan bile insan her gördüğü şeye inanmayacağını bilir. Ama enough point'i vardır. Bunu Google'da görürsünüz. Google'ın nasıl çalıştığını öğretirseniz, onun analitiğini öğretirseniz, search engine optimizasyonun nasıl yapıldığını öğretirseniz insanlara, o zaman orada gördükleri birçok şeyin çok tıklandığı için bir şekilde ön tarafa çıktığını, orada tıklanan şeyler okundukça o tür mesajları Google'ın daha fazla okuttuğunu mesela görebilirsiniz. Artı bir şeyi ararken enough point'iniz nedir? Kaç sayfa geri gidiyorsunuz? Öyle değil mi? Bir şeyi doğru olarak varsaymak için bu noktanızı iyi bilmeniz lazım. Ben işte o nokta size eğer eğitimliyseniz kaynağın güvenilirliğini araştırıp nereden ne gördüğünüzü araştırıp onu bilebilirsiniz. Yoksa burnunuza e, yağ sürersiniz Covid'den kurtulmak için öyle değil mi? Margarini sürersiniz. Ondan sonra da dersiniz ki ben o ferah tutarım. Çok güzel bilmem ne yaparım. Bakarsınız Instagram'da Ayşegül Çorulu diye birisi söylüyor. Hem de doktor. Ne doktoru? Kim demiş? Nereden biliyor bunu? Onu sorgulamazsınız. Ee, insanlar e, bu medya içerisinde ben endişeli değilim. Bence medyanın içeriği Netflix dizisinden farksız hale gelmeye başladı. Dolayısıyla Netflix dizisini her izlediğiniz zaman bombaya inanmıyorsanız, öyle değil mi? Yani onun bir drama olduğuna inan. Bu tabii bir kısmı sert, üzücü ama öyle bir halini ayırıp içerisinden drama halini, hoşa giden halini, eğlence halini süzen insanlar var, olacak ve böyle de insan yetiştirmek zorundayız. Bilmem anlatabildim mi? Burak'cığım var mı sorun? Hocam benim de sorum şöyle biraz genel, Hocam. hoca da bahsetti biraz ama şimdi hocam bizim bu dersi verdiğimiz öğrencilerimiz artık çok gençler ve dijital yerli diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız. Şimdi siz hocam bir önceki dönemde yer etmiş bir hocamız olarak ve bu döneme de update olmuş bir hocamız olarak dijital yerlilerin kendi sektörlerinde çünkü bazıları reklamda ilerlemek istiyor, bazıları PR'da ilerlemek istiyor, bazıları Game dijital design var. sektörlere atılmak istiyor. Onlara tavsiyeleriniz neler olabilir? Yani kendilerini nasıl geliştirebilirler kendi sektörlerinde? Şimdi çok güzel Hocam sorun var. izninizle bir tane de sonuna bir virgülle bir şey koyayım. Ben sizin yayın evinizin bastığı Dikkat Tacirleri kitabını Evet. büyük bir mutlulukla her seferinde öneriyorum.
Bir de önerdiğiniz yayınlar, kitaplar nelerdir? Bize biraz ev ödevi verir misiniz? Şimdi dikkat tacirlerini bastım ama biraz abartı olduğunu düşünüyorum. Yani e, çünkü biraz mesleğimizi yani sonunda bir hukuk fakültesi Harvard'dan Tim Ho'nun kitabı, yeni kitabı da var. Ona da teklif verdik ama daha onayı gelmedi ama basacağız biz. Kağıt çok pahalandı bilmiyoruz. Biraz yayın evi kitaplar benim küçüklüğümden beri çok 30 bin kitabım var. Çok okusunlar onu söyleyeyim size. Yani ne bulurlarsa okusunlar. Okumak çok önemli bir şey. Çok aydınlatıcı bir şey. Kitap takip etmek, çünkü düşünce tarihi, onlara bir kitap önereyim. Yapı Kredi Yayınları'ndan düşünce tarihi kitabı vardır. Fikirlerin tarihi. Bunu mutlaka okusunlar. Yani eğer onu okurlarsa insan düşüncesinin nasıl yapılandırılarak bugüne geldiğini mutlaka görürler. İkincisi meslek, yani ustası mı, zanaatkar mı olmak istiyorlar? Zanaatkar olabilirler. Handcraft. Ben abi ne yapayım? Gideyim bir dijital ajansa kod yazayım. Yazabilirsin. Hiç sorun yok buna da. Ben ne bileyim, bana bir iş versinler. İşte sabahtan akşama kadar giriş yapayım. Post girişi yapayım. Bana bir iş versinler. Post altı yazayım. Şimdi bunlarla en fazla işin, dediğim gibi işçisi, o işçiliği küçümsemek anlamında söylemiyorum kesinlikle. Ama daha büyük resimde oyuncu olmak istiyorlarsa bir kere son 50 yılda Türkiye'nin siyasi tarihini, iletişim tarihini iyi bilmeleri gerekiyor. Bir tanesi bu. Bunu iyi bilsinler ki hata yapmasınlar. Bugün iletişim krizlerinin ve çoğunluğu bu Türkiye'nin geçmişini bilmemekten, kutuplaşmanın nedenlerini bilmemekten ve kendi ayağına sıkmaktan. Artı iletişim kuracaksanız bir takım insanlara, oyun bazında bile, yani bugün çoğu öğrencimiz herhalde Twitch'te oyun oynuyordur. Öyle değil mi? Sen de dahil olmak üzere Burak diye Yok hocam, ben oynamıyorum ama çok oynayan tanıdığım var arkadaşım. Evet, oynuyor ama oyun yaşı diye bir şey var. Yani o oyunları 25 yaşından sonra %90'ı oynamıyor, söyleyeyim size. Evet. Çünkü dediğim gibi çocuklukta yapılan şeyler var, gençlikte yapılan şeyler var. Bunların kesişim kümeleri tabii ki var. Ama bunların içerisinden yeni Twitch'ler yaratmak, farklılıklar yaratabilmek, yeni platformlar yaratabilmek, girişimci olabilmek, yemek sepetleri yaratabilmek, bunların hepsi artık bir tane şey yazayım, app yazayım, zengin olayım diye bakan bir kuşak var. Böyle bir şey yok yani. Zamanında yazılmış. Olabilir de, ama olabilmesi için önce insanı, rekabeti, pazarlamayı, strateji üretimini, teoriyi iyi bilmeleri gerekiyor. Bilgiyle yüklenmeleri gerekiyor. Aksi takdirde sadece girişimci olurlar. Çok güzel. Yani inşaatçılık da yapabilirler o zaman. Hiç sorun değil. Paraları varsa. Öyle değil mi? Bakın, Türkiye'nin en zengin insanlarından bir tanesi Ağoğlu. Çok umurunda mı hangi kitabı okudu, okumadığı? Parası yok mu? Var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu para kazanmaksa amaç, evet hala para kazanmak, ama para kazanmak seni sadece mutlu edecek mi? Ben üniversite bitirmiş birinin sırf para kazanmakla mutlu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bunun dışında kendinize anlam üretmeniz için, kendinizin niye ben bu işi yapıyorum diyebilmeniz için bir kere okuyarak, kendinizi çeşitlendirerek, anladığından emin olarak, şimdi bu çağımızın en önemli sorunu bu. Üniversite bu yüzden var, hocalar bu yüzden var. Anladığım bu mu hocam, doğru mu? Hocan da yanlış anlıyorsa yandın, o başka mesele. Ama hoca ahlakı şudur: ben de anlamadım ya bunu demektir. Ya da benim görüşüm bu, bak. Sen bu görüşte olmak zorunda değilsin. Farklı görüşler de var bu konuda ama evidence-based ise, kanıta dayalı bir şeyse onu söylemektir öğrenciye. Şimdi bizim iletişim fakültelerimizin sorunu, bu tüm Türkiye için, bizimkini söylemiyorum. Hoca daha kendisi emin değil bilip bilmediğinde. Kendisi emin olmadığı için öğrenciye de bildiğini doğruymuş gibi sunuyor. Hocanın böyle bir şey yoktur. Yani sadece hoca o zaman ben bu görüşlerden oluşan bir ders olur o. Görüşlerden oluşan bir ders için kimse üniversiteye gitmiyor. Bilgi birikimini öğrenmek, bu bilgi birikimini aldığı konuda yoğurmak, kullanacak insan yetiştirmeye çalışıyoruz ki bizim nitelikli iletişimciye ihtiyacımız var hala. Hala reklamcılık öldü. Hiçbir şey ölmedi. Hiçbir şey ölmedi. Ben şu anda ajans arıyorum, bir
yeni lansman için ödeme sistemleri ilgili ajans yok yani doğru dürüst. Getiriyorsun yani size geçen hafta bana bir reklam kampanyası sundular. Görseniz yani dersiniz ve Türkiye'nin en iyi ajanslarından bir tanesi. Ağlarsınız yani. Yani herhalde bir 3-4 milyar dolarlık reklam kampanyası yönetmişimdir. Son 30 yılda öyle düşünün. Hala da nitelikli insana ihtiyaç duyduğunu ama gün geçtikçe gençlerimizin bütünü göremediğini ve okuduklarının kaynağını araştırmak istemediklerini istiyorlar. Biz doktor öğrencileriyle çalışıyoruz mesela. Reklam etkililiği konumuz bu dönem. Ya reklam etkililiğinde 1900 yani 2'deki ilk makaleyi okumuyorsak ya 1902'de ya 2'de adam reklam etkinliği çalışmış. Duyabiliyor musunuz beni? Ondan sonra onun 2020'ye gelişiyle ilgili bir perspektifimiz yoksa sen o zaman sadece 2020'de çok yüzeysel olarak gündemin kaymağında kalan bir modadan bir şey olursun. Anlatabiliyor muyum? O modada eskirse seni de 2 yılda popona tekmeyi vururlar, yenisini alıyorlar ondan sonra. Yani sadece gençleri, ajanslar, gazeteler bana yeni fikir getiren ve taze fikri sunan ve elindeki yaptıkları olan bir denek olarak, kendinizi denek olarak kullandırtmayın. Bunun yolu bütünü görmek ve bütün içerisinde dijital olması değil, sosyal bir hayat var yaşanıyor. Onunla bağlantılı bu işler. Öyle değil mi? Yani tabii ki arkasında pazarlama var, para var, karlılık var, ticaret var. Bir kere yapılan işlerin çoğunda ticaretin kuralları geçerli, karlılık geçerli. Reklam dediğin karlılık. Paradan bahsediyoruz. Sen zannediyorsun ki o senaryo dediğin bir saniye uzun olursa firmaya 300 bin dolar fazla maliyet yazıyor biliyor musunuz? Yani bir saniyelik yıllık maliyeti fazla 30 değil de 31 saniye reklam yaparsan sana maliyeti bu. Bu yüzden biraz farkındalık ve mindfulness'ınızı yükseltmeye bakın. Bu mümkün. O yüzden bal alabildiğiniz hocalara yanaşın, neyi okuyacağınızı iyi bilin. Netflix denizine kendinizi kaptanırsanız sabahtan akşama kadar Blacklist 160 bölüm anlatabiliyor muyum? Yani bir ay o geçiyor zaten. Ondan sonra Breaking Bad'e geçersiniz. 2 ayda o sürer. Doğru mu? Ondan sonra bir dizi daha, yani ben bütün dizileri söyleyebilirim size bununla ilgili. Ondan sonra zaten size günde 10 tane program öneriyor. Yani hadi onu sevmediniz Puhu TV var. Hadi o bilemediniz onun yanında Apple TV var. Bunların hepsi Steve Jobs'ın bir lafı var. Mutlu olacaksanız kendi filmlerini yayınlamanızdan mutlu olun diyor mesela. Yani kendi üretiminizi yapmaktan okuyun ama sonra kitap yazın. Yapınız ama filminizi yapın. Bir üretiminiz olsun. Yani başkalarının sen o filmi izlerken biri para kazanıyor unutma. Netflix para kazanıyor, yapımcısı para kazanıyor, yönetmeni para kazanıyor, oyuncu para. O zaman ben orada nasıl olacağım diye bakman için onu izleyerek olamazsın. Ertelemeyi bırakacaksın, konfor alanından çıkacaksın, çalışacaksın, tembelliğini yeneceksin. Ben tembel değil miyim zannediyorsunuz? Ben de 20 yaşında, 25 yaşında tembeldim. Her sabah hala kolay uyanıyor muyum? Hayır. Ama uyanmak zorundayım, motive olmak zorundayım. Aksi takdirde şu anda beni ne buraya çağırdı, ne kimse dinlerdi. Şu anda burada olmamın bana faydası var mı? Ama size çok faydası var. Çünkü bu da benim misyonum. Birine bir şey, benim hep eğitimdeki meselem de olmuştu. Birine bir şey öğretirsem, bir Sinem Hoca'yı yaratırsam, ben Sinem Hoca'yla CNN'de tanıştım ve onun akademik kafası, iyi olacağı, yaklaşımı, eğitime saygısı şimdi değil mi 15 yıldır neredeyse o da akademisyen. Kaç yıl oldu Sinem? 15 yıl oldu hocam. Yani Orada benim sizden öğrendiğim en büyük hayat dersi karşına çıkan ve dokunduğun kişinin hayatını değiştirebilmen gerekliliğini öğrendim sizden. evet. Ki siz bizim hayatımıza bunu yaptınız. Şimdi biz bu eli başkalarına devretmeye çalışıyoruz. Evet Sizden yani hala öğrenmeye devam ediyoruz. dekan hocanız Kemal hocanız benim de öğrencimdir.
Mesela o da ben 2004'te Eskişehir'in dekanıydım iletişim fakültesinin. Ben İstanbul'a gidiyorum Kemal dedim. Hiç düşünmedi bile. Ben de geliyorum hocam dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen de bunlar kitapta yazmıyor bu kararlar. Doğru kararları doğru şekilde ve yani işin her şey kitap, her şey bilim, her şey değil. Ama doğru, sağlıklı, kimin arkasından gideceğini bilmen gerekiyor. Şimdi Onur Ünlü benim öğrencimdir. Reklam bölümünden. Çok aykırı bir çocuktu. Yani çok aykırıydı. Düşün ben o Onur Ünlü'ye istatistik anlattım. Düşünebiliyor musunuz ya? İstatistik ve araştırma hocasıyım. Ama o da sürekli gelir bir şey sorardı. Yani bunların hepsine bakıyorum. O dönemden o kadar ilgiliydi ve o kadar soru soruyordu ki Onur. Aynı zamanda siz bilmiyorsunuz itiraf.com diye bir site vardır. İlk örneğidir. Sonra ustatv.com bunların hepsinin kurucusu öğrencilerimiz. Yani Ama öğrencilerimizin ne yaptığını saymakla bitmez. Ama sen ikinci sınıfın sonuna kadar hala jetonun düşmemişse işiniz zor. Onu söyleyeyim. Yeterli oldu mu Burak? Oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Tamam. hocam Rica ediyorum. size çok teşekkür ederim. Bir, Rica ediyoruz. 35 yıldır Türkiye'deki iletişim sektörüne kazandırdıklarınız için. Bunu İkincisi de ne zaman bireysel olarak bize yayınlayacaksınız şimdi? kazandırdığınız. Bunu ne zaman yayınlıyorsunuz? Ee, Önümüzdeki hafta sanıyorum bütün birinci sınıflara ulaşmış olacak hocam. Ha, videoyu mu izleyecekler peki? Video izliyorlar. Yani canlı Evet, yayınlanmıyor sınıf. evet. Anladım. Sonra isteyen Hayır ama izlemeyin. ve ve sizin de izniniz olursa YouTube'da da paylaşmak isteriz. Ha, anladım. Yok paylaşabilirsiniz. Sorun yok. Tamam. Teşekkür ediyoruz o Harikasınız. zaman. Çok Tüm çok öğrencilere de teşekkür ediyoruz. Sağ çok olun zor bir Burak. dönemden geçiyorlar. Onlar da bu günleri ilginç bir şekilde anımsayacaklar. Ama buna kuyruğu dik tutmak diyoruz. Kuyruğu dik tutsunlar. Yani bu salgında geçecek. Çabuk geçmeyecek söyleyeyim. Böyle umutlar vermeyeyim. 2 yılla 4 yıl arasında bütün etkileri hayatımızdan silinecek ama bu dönemde kendilerini geliştirmek için çok zamanları olacak. Bu zamanı sadece dizi ve film izleyerek, dizi ve film izlenir. Reklamcı, halkla işler, iletişimci kendini geliştirmek için izlemeli. Bunda hiçbir sorun yok. Farklı şeyleri, değişik şeyleri izlemeli. Yani kendini tabii ki rahatlatacaksın, eğleneceksin. Eğlence yani çok önemli bir şey. Ama yaparak öğrenme, kendini geliştiren, eksiklerini giderme, okuma, bunlar çok önemli şeyler. Yani bunları hiç ihmal etmesinler. Çünkü okulda aldıkları benzin en fazla artık 6 ay gidiyor. Yani araba çıkarıyorsunuz, 6 ay sonra bitiyor benzini. O yüzden sürekli o benzinin daha fazla gitmesi için daha iyi eğitim döneminde bilgi yüklemeleri lazım benzin deposuna. Ki 3 yıl gitsin. Ama bu dönemde de sürekli benzin koymazsanız yani niye benim ne zorum var söyler misiniz? Sürekli yayın tarıyorum, sürekli bakıyorum, sürekli anlamaya çalışıyorum. Ne çıkmış bakıyorum. Tamam iletişim dünyası dediğinizde şu anda yani DPI'ler, bilmem neler, IBA'ler, işte bir yan bütün mesele şu. Biz iz bırakıyoruz dijitalde ve o iz bıraktığımız yerlerden bizi profillemeye çalışıyorlar. Ondan sonra çıkıyorum seyahat sitesine. Sonra giriyorum diyelim ki haber sitesine. O haber sitesinden çıkıyorum YouTube'da bir şey izliyorum. Peşinden oradan bir satın alma yapıyorum. Peşinden çocuk kitaplarına bakıyorum. Beni takip ediyor ve diyor ki işte bunun profili şu yaşta bu bilmem nedir. Buraya böyle bırakır deyip daha sonra bütün dijital medya ne üzerinden çalışıyor? Bana bir şey okutmak, bana bir reklam göstererek tıklatmak üzerinden çalışıyor. Bu datayı sağlayan çok sayıda şirket var. Bu kafayı karıştıracak bir şey değil. Yani bunların bazıları Google'ın partneri, bazıları Yahoo'nun partneri, işte bazıları ne bileyim YouTube'un partneri ve sana sürekli data getirerek o datayı paylaştırarak oradan para kazanıyor. Bütün dijitalin de bir şey bedavaysa sen datasındır unutma. Anladın mı? Bir şey bedavaysa data sensindir yani. O yüzden o şıkıdım ne güzel bedava demeyin. Sen her türlü önüne gelen reklam bakarsın tıklarsın tıklamazsın ama bunu birilerine satıyor veriyor. Bunun kuralları oluşuyor şu anda.
Biliyorsunuz bir yan Facebook'a açılan davalar, şunlar bunlar. Bu dünyayı anlamaya çalışalım. Ama anlamaya çalışan herkes başarılı olmayacak. Bunların içerisinden kreatif olanlar başarılı olacak. Teşekkür ediyoruz. Saygılar Çok sağ sunuyoruz. olun hocam. Öpüldünüz.